Bugün hepimizin aklını kurcalayan o garip sorunun peşine düşüyoruz. Hani bazı insanlar vardır ya, çok az şey bilmelerine rağmen kendilerinden acayip emindirler. Nasıl oluyor bu? İşte gelin, Dunning-Kruger etkisinin ne olduğuna şöyle bir derinlemesine dalalım. Her şey hepimizin yaşadığı o tanıdık hisle başlıyor aslında. O hayal kırıklığıyla. Eminim birazdan duyacaklarını size de çok tanıdık gelecek. Mesela hiç televizyonda birini izlerken, ya bu insan bu sığlıkla nasıl bu kadar ilerlemiş diye düşündünüz mü? Hani böyle bir tartışma programı açarsınız, biri konuşur da konuşur. Konuya zerre kadar hakim değil ama özgüveni tavan. İşte tam o an, o his. Sanki bilginin değil de cehaletin zirvesinde geziyor gibi dururlar, değil mi? Ya da diyelim ki iş yerindesiniz, birine bakıp inanılmaz bu cehalet nasıl fark edilmiyor diye kendi kendinize sorduğunuz oldu mu? Yani bu durum sadece ekranlarla sınırlı değil tabii. Belki de en çok iş hayatında rastlıyoruz buna. Kendi yeteneklerinin hiç farkında olmayan ama bir bakmışsınız yükselmiş gitmiş insanlar. İşte bu his hiç de yalnız değilsiniz, oldukça yaygın. Neyse ki bu kafa karışıklığını yaşayan sadece bizler değiliz. İki Amerikalı psikolog Justin Kruger ve David Dunning tam da bu garip duruma bir isim koymaya karar vermişler. Demişler ki, durun bir dakika, burada bilimsel bir şeyler oluyor ve konuyu incelemeye almışlar. Ve araştırmalarının sonucunda ortaya öyle bir teori çıkıyor ki, cehaletin nasıl da şaşırtıcı bir özgüvene dönüştüğünü gözler önüne seriyor. Gelin şimdi bu teorinin ne olduğuna bakalım. İşte o meşhur tanım karşımızda, Dunning-Kruger etkisi. Nedir bu? Aslında bir bilişsel yanılgı. Yani beynimizin bize oynadığı sistematik bir oyun gibi düşünebilirsiniz. En basit haliyle şöyle, bir konuda ne kadar az şey biliyorsanız, o konuda ne kadar az şey bildiğinizi de o kadar az fark ediyorsunuz. Sonuçta kendinizi olduğunuzdan çok daha iyi zannediyorsunuz. Araştırmacılar 1999'daki makalelerinde durumu o kadar net bir cümleyle özetlemişler ki, diyorlar ki, cehalet bilgiden çok özgüven doğurur. Bu cümle aslında her şeyi anlatıyor. Gerçek bilgi beraberinde şüpheyi getirirken, cehalet size sarsılmaz kaya gibi bir güven veriyor. Ne kadar ironik değil mi? Peki bu araştırmadan tam olarak ne çıktı? 3 temel bulgu var. Birincisi, niteliksiz insanlar kendi eksikliklerini göremiyorlar. Yani sorun sadece bir konuda kötü olmaları değil, ne kadar kötü olduklarını ölçecek metrikten de yoksun olmaları. İkincisi, doğal olarak kendi yeteneklerini fena halde abartıyorlar. Ama işin umut veren bir yanı da var, o da üçüncü bulgu. Bu kişiler biraz eğitim alıp kendilerini geliştirdiklerinde, vay be meğer ben eskiden ne kadar da yetersizmişim demeye başlayabiliyorlar. Tamam, teori kulağa mantıklı geliyor ama kanıt nerede? İşte şimdi Dunning ve Kruger'in bu teoriyi test etmek için yaptığı o meşhur Cornell Üniversitesi deneyine gidiyoruz. Şimdi gözünüzde canlandırın, Cornell Üniversitesi'ndeyiz. Bir grup öğrenciye mantık, dil bilgisi, hatta espri anlayışı üzerine bir test veriyorlar. Test biter bitmez de herkese o basit soruyu soruyorlar. Sınavın nasıl geçti sence? Basit bir soru ama cevaplar, işte onlar hiç de basit değil. Şimdi rakamlara bakın çünkü olay burada kopuyor. Testte en kötü performansı gösterenler, yani en alttaki %10'luk dilimdekiler, kendi performanslarını kaç tahmin etmişler dersiniz? %60. Ortalamanın bayağı üstünde görüyorlar kendilerini. Peki en iyiler, yani %90'ın üzerinde alanlar, onlar da kendilerini %70 civarında, yani olduğundan daha düşük tahmin etmişler. Gerçeklikle algı arasındaki şu uçuruma bir bakar mısınız? İşte etkinin en somut kanıtı bu. İşin diğer ilginç tarafı da tam olarak bu zaten. En iyiler, en bilgililer, aynı zamanda en alçak gönüllü olanlardı. Kendi başarılarını hep biraz küçümsediler. Neden biliyor musunuz? Çünkü bilgi bir buzdağına benzer. Bir konuya daldıkça aslında bilmediğiniz ne kadar devasa bir kısım olduğunu daha iyi anlarsınız. Bu da sizi mütevazı yapar. Peki tüm bu laboratuvar sonuçları gerçek hayata, özellikle de iş dünyasına nasıl yansıyor? İşte şimdi konunun en damar yerine, en can alıcı kısmına geliyoruz. Bu olgu o kadar tanıdık ki, bizim dilimizde bunun için cuk oturan bir tabir var. Kifayetsiz muhterisler. Yani hem yetersiz hem de fena halde hırslı olanlar. Bu tanımı duyar duymaz eminim hepinizin aklına en az bir iki isim gelmiştir bile, değil mi? Ve işte en büyük paradoks da burada başlıyor zaten. Normalde bir insan için eksi puan olması gereken bu cehalet ve arsızlık karışımı, kariyer basamaklarını tırmanmak için adeta bir rokete dönüşüyor. İnanılmaz bir itici güç sağlıyor. Bu durumu destekleyen bir başka ünlü ilke daha var, adı Peter prensibi. O da ne diyor biliyor musunuz?
Her çalışan en sonunda yetersiz olduğu pozisyona kadar yükselir. Yani iyi yaptığınız için terfi alırsınız ta ki artık beceremediğiniz bir yere gelene kadar. Bunun acı sonucu ne? Üst düzey pozisyonların yetersiz insanlarla dolup taşması. Şimdi madalyonun diğer yüzüne bakalım. Peki ya işini gerçekten iyi yapanlar, o yetenekli, bilgili insanlara ne oluyor bu denklemde? Maalesef onlar için durum pek de parlak olmayabiliyor. İşte yetkin insanın trajedisi. Genellikle aşırı mütevazı oluyorlar. Aman ben kendimi övmeyeyim diyorlar. Terfiler için öne atılmıyor, birilerinin gelip onların değerini keşfetmesini bekliyorlar. Ama o bekleyiş yöneticiler tarafından ne olarak görülüyor biliyor musunuz? Hırs eksikliği. Sonunda ne oluyor? Takdir edilmediklerini hissedip küsüyorlar, kabuklarına çekiliyorlar, bütün o potansiyel heba olup gidiyor. Peki, tüm bunlardan çıkarılacak en önemli ders ne o zaman? Çok net, fazla mütevazı olmayın. Yeteneklerinizin farkında olun, başarılarınızı dile getirmekten çekinmeyin. Unutmayın, siz sessizce keşfedilmeyi beklerken o kifayetsiz muhterisler çoktan sahneye çıkmış oluyor. Artık sona yaklaşırken, gelin tüm bu anlattıklarımızı tek bir cümlede özetleyen bilge bir sözle bitirelim. Ünlü filozof Bertrand Russell, aslında Dunning-Kruger'dan yıllar önce tüm bu etkiyi tek bir cümleye sığdırmış. Dünyanın temel sorunu, akıllılar hep kuşku içindeyken, aptalların küstahça kendilerinden emin olmalarıdır. Ne kadar doğru değil mi? Akıllının şüphesi ve aptalın o sarsılmaz güveni. Belki de bütün mesele bu. Peki, şimdi tüm bunları biliyorsunuz. O zaman asıl soru şu. Siz, özgüven ve yetkinlik arasındaki o incecik çizgiyi, o doğru dengeyi nasıl bulacaksınız? Yani hem kendinizi geliştirmeye devam edip hem de bunu sağlıklı bir özgüvenle ortaya koyabilmenin yolu ne? İşte bu soru sanırım hepimizin üzerinde düşünmesi gereken bir soru.